Sabah uyandığınızı hayal edin. Bir kolunuzu uzatıyorsunuz ama o kol sizin uzattığınız kol değil. O el sizin emrinizi beklemiyor. Sizin niyetinizi umursamıyor. O el sizin vücudunuzda yaşayan, kendi iradesi olan bir yabancı. Bu bilim kurgu değil. Bu nöropsikolojinin en nadir, en sarsıcı ve en dehşet verici durumlarından biri. Yabancı el sendromu. Bu sendromda hastalar bir uzuvlarının, genellikle bir ellerinin kendi bilincinden ve iradesinden tamamen bağımsız hareket ettiğini deneyimlerler. Bu yabancı el bir anda hastanın yüzüne vurabilir, giysilerinin düğmelerini çözer ya da en kötüsü boğazını sıkmaya çalışabilir. Kişi bu eylemi görmesine, hissetmesine rağmen onu durdurmakta çaresiz kalır. Anlayacağınız bir bedende iki irade. Bu sendrom bize özgür iradenin sadece felsefi bir kavram olmadığını, beynimizin derinliklerindeki nöral bağlantılara bağlı fiziksel bir olgu olduğunu kanıtlar. Bu beynimizin iki yarım küresi arasındaki o hayati köprünün corpus callosum'un hasar görmesiyle ortaya çıkan bir nöral kopuşun ürünüdür. Yabancı el sendromu genellikle bir beyin hasarının ya da cerrahi müdahalenin hemen ardından ortaya çıkar. Hastalar uzuvlarının hala kendilerine ait olduğunu bilirler. Yani el bir fantom uzuv değildir. Ancak o elin yaptığı hareketlerin kendilerine ait olmadığını kesinlikle hissederler. Yabancı el sendromu vakaları nöroloji literatürünün en şaşırtıcı ve bazen en karanlık hikayelerini içerir. Hastanın bilinci ve niyeti uzvunun gerçekleştirdiği eylemlerle sürekli bir çatışma halindedir. Bu eylemler genellikle antagonist, anlamsız ve yardımcılar. Antagonist eylemler sendromun en ürkütücü yönüdür. Bu yabancı elin hastanın bilinçli niyetine aktif olarak karşı çıktığı durumlardır. Örneğin bir hasta bir eliyle gömleğini iliklerken yabancı elin hemen arkadan gelip ilikleri çözmeye çalışması. Bir başka hastada ise bir eşyayı bir çekmeceye yerleştirirken diğer elin hızla gelip onu tekrar dışarı çıkarması. Bazı hastalar uyurken yabancı elin boğazlarını sıkmaya çalıştığı veya yüzlerine tokat attığını bildirmiştir. Bu durumda hasta yatağının yanında yatan kendi uzvundan ibaret bir düşmanla mücadele eder. İkincisi anlamsız eylemlerdir dedik. Bazen yabancı elin hareketleri bir amaca yönelik görünmez. Sadece sürekli tekrarlayan anlamsız bir motor aktivite sergiler. El rastgele nesnelere uzanır. Masadaki bir kırıntıyı temizlemeye çalışır veya sürekli olarak giysilerin bir parçasını tutar ve bırakır. Bu durum nörolojik olarak hareket etme sinyalinin motor kortekste oluştuğunu ancak beynin niyet oluşturma ve bu hareketi engelleme mekanizmalarının devreye giremediğini gösterir. Bilinçli zihin hareketi hayır yapma diye durduramaz. Üçüncüsü ise yardımcı eylemlerdir. Daha nadir olmakla birlikte bazen yabancı el hastanın bilinçli olarak başlattığı eylemi destekleyici bir rol üstlenebilir. Örneğin masadaki bir eşeği uzanıp alırken yabancı elin aynı anda ve doğru bir açıyla masayı sabitlemesi. Ancak bu yardım bile hastanın bilinçli bir komutu olmadan gerçekleştiği için yine de bir kontrol kaybı deneyimidir. Bu vakalar bize sadece nörolojik bir bozukluğu değil, aynı zamanda insanın kendi bedeniyle olan psikolojik sözleşmesini de gösterir. Bedenimizdeki en ufak isyan bile bizi varoluşsal bir krize sokar. Yabancı el sendromunun en büyük dersi sadece bir elin kontrolünün kaybolması değildir. Asıl ders özgür irade dediğimiz şeyin aslında ne kadar kırılgan ve nöral devrelere bağımlı olduğudur. Yabancı el sendromu yüzlerce yıldır filozofların tartıştığı bir soruyu laboratuvara ve klinik ortama taşır. Biz eylemlerimizin bilinçli yöneticileri miyiz? Yoksa sadece olanları izleyen birer gözlemci mi? Bu sendrom bize hareketin bilinçli bir karardan önce başladığını gösterir. Yabancı el kendi amacını bilmeden hareket eder ve hasta ancak el hareketi bitirdikten sonra bu benim değildi diyebilir. Kontrol edenin bilincimiz değil, beynimizin otonom nöral devreleri olduğu netleşir. Nörobilimci Benjamin Libet'in 1980'lerde yaptığı ünlü deney bu sendromun felsefi sonuçlarını bilimsel olarak destekledi. Libet, deneklerin bir düğmeye basmaya bilinçli olarak karar verdikleri anı ölçtü. Ancak beynin hareketi başlatan nöral sinyali bilinçli karardan saniyeler önce ürettiğini buldu. Bu, bizim şimdi düğmeye basmaya karar verdim dediğimiz anın aslında beynin çoktan hareketi başlattığı andan sonra geldiği anlamına gelir. Bilinçli irademiz bir eylemi başlatan neden değil, otonom sinyali onaylayan veya durduran bir veto gücü olabilir. Yabancı el sendromu tam olarak bu veto gücünün veya niyet bilincinin devre dışı kaldığı andır. Sağ beyin otonom bir hareketi başlatır ancak sol beyin
Bu hareketi tanımaz. Bu nedenle onu kendi niyeti olarak kabul etmez. Hasta hareketin farkında olsa da ben yapmıyorum demekten başka hiçbir şey yapamaz. Bu sendrom bize bedenimizdeki eylemlerin çoğunun rasyonel düşünceden önce gelen otomatik altyapısal programlar olduğunu öğretir. Bizler bu programların sonucunu olay gerçekleştikten hemen sonra yorumlarız ve bu yoruma özgür irade deriz. Yabancı el sendromu ile yaşamak sürekli bir savaştır. Ancak insan zihni en büyük nöral kopuşlar karşısında bile adaptasyon yeteneğini korur. Hastalar ve terapistler bu asi uzvu kontrol altına almak için inanılmaz derecede yaratıcı stratejiler geliştirdiler. Sendromla mücadele eden hastaların ilk başvurduğu yöntem basit ama etkili fiziksel kısıtlamadır. Yabancı elin kontrolsüz hareketlerini engellemek için hasta o elin üzerine oturur, sürekli cebinde tutar ve uyurken eldiven takar. Bu bir uzvun hareketini bilinçli olarak durdurmaktansa onu mekanik olarak kısıtlamaktır. İlginç bir başka strateji ise hastanın yabancı ile konuşması veya onu bir çocuk gibi görmesidir. Bu hem psikolojik bir başa çıkma mekanizmasıdır hem de hastanın bilincinin otonom hareketleri yabancı bir varlığa atfederek benlik algısını koruma çabasıdır. Modern nöropsikoloji bu sendromla mücadele etmek için ayna terapisi gibi teknikleri kullanmıştır. Ayna terapisinde hastanın yabancı eli aynanın arkasına saklanır ve hasta sağlam olan elinin yansımasını izler. Beyin yansımayı her iki elin de normal hareket ettiğine dair bir geri bildirim olarak algılar. Bu görsel girdi, beynin hasarlı kısmını yeniden organize etme ve bilinçli kontrol illüzyonunu geri getirme çabasıdır. Yabancı el sendromunun en umut verici yönü nöroplastisite kavramıdır. Beyin hasar gördüğünde bile yeni sinir yolları oluşturarak ve kalan sağlıklı bölgeleri yeniden organize ederek işlevleri telafi etme yeteneğine sahiptir. Klinik gözlemler bazı yabancı el sendromu hastalarının zamanla beynin kalan bölgelerinin corpus callosum'un eksikliğini telafi etmeyi öğrenmesiyle sendromunun etkilerinin azaldığını göstermektedir. Tedavi beynin bu otonom hareketleri bilinçli motor sistemle yeniden entegre etmeye zorlanması üzerine kuruludur. Yabancı el sendromu nörobiliminin en çarpıcı derslerinden biridir. Bedenimizdeki en temel kontrol bile bir illüzyon olabilir. Ancak aynı zamanda insan bilincinin ve beynin en derin nöral ihanet karşısında bile anlamı, kimliği ve kontrolü yeniden inşa etme gücünü de kanıtlar.